Merhaba değerli takipçiler. Bu kanalımızın ilk videosu. İlk videomuzda okul idarecilerinin oldukça işine yarayacak bir projeyi sizlerle paylaşmak istedim. Kendi çalıştığım okulda nöbetçi öğrencileri çağırmak için kablosuz kapı zili kullanıyorduk. Fakat bu zil çoğu zaman nöbetçi öğrencilerin dikkatini çekmiyordu. Aklıma bu sorunu çözecek bir fikir geldi ve yaklaşık bir hafta içinde bu projeyi hazırladım. Eminim aranızdan birileri neden bilgisayardan kablolu bir hoparlör dışarıya uzatmadın ya da hazır satılan Bluetooth hoparlörlerden kullanmadın diye soranlar olacaktır. Önce bu soruları yanıtlayalım. Bluetooth hoparlörlerin hem şarj sorunu var, hem de Bluetooth ile sadece bir cihaz bağlanabiliyor. Bu projede istediğiniz kadar cihazdan anons tetiklemesi yapabiliyorsunuz. Ayrıca kablolu hoparlör kullanmak daha çok sıkıntı olacaktı. Kısacası bu projenin avantajı çok oldu. Dilerseniz önce satın almamız gereken malzeme listesine bir göz atalım. 1 adet 38 pinli ESP32RU mikro işlemci, 1 adet DF Player Mini, 1 adet PM8610 amfi modülü, tercihen 10 watt hoparlör, 1 adet micro SD kart, 12 volt 2 amper adaptör, 12 voltu 5 volta düşürebilmek için bir voltaj düşürücü. Ben, Mini 360 modülünü kullandım. 1 adet D882P NPN transistör, birkaç direnç, kondansatör, LED ışık ve kablolara ihtiyacımız var. Projeyi kuracağınız kutuyu da ayarladıktan sonra projeye başlayabilirsiniz. Bağlantıları daha iyi anlayabilmeniz için bu bağlantı şemasını hazırladım. Projemizin beyni tıpkı Arduino gibi bir mikroişlemci olan ESP32 modülümüz. ESP32'yi tercih etmemizin sebebi, hem Arduino'dan 4 kat fazla işlemci gücü olması, hem de dahili olarak Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri taşıyor olması. MP3 formatındaki ses anonslarımızı oynatmaya yarayan bu modül ise, oldukça işlevsel ve ucuz fiyatlı DF Player Mini adlı modül. Ayrıca DF Player Mini içerisine micro SD kart takılması gerektiği için, bir de hafıza kartına ihtiyacınız olacak. 1 GB'dan daha ufak bir hafıza kartı bile işinizi görecektir. Aslında projemizde ESP32'de DF Player Mini'de hoparlöre ses verebiliyor. Ama 3 Watt üzeri hoparlörlerde yetersiz kalıyorlar. Okul koridoru ortamında bu ses yetersiz kalacağı için devreye amfi devremiz. PAM8610 giriyor. 2x15 Watt stereo hoparlör besleyebilen bu güçlü modül için biz tek hoparlör kullanacağız. Sadece right yani sağ hoparlörü bağlayacağız. Dikkat etmeniz gereken nokta diğer bileşenler 5 volt ile çalışırken amfi modülümüz 12 volt elektriğe ihtiyaç duyuyor. Hem 12 volt hem de 5 volt elektriğe ihtiyacımız olacak. Proje için harici bir adaptör de kullanabilirdim ama ben daha modüler görünsün ve dışarıda adaptör kalabalığı yapmasın diye metal kasalı bir dahili adaptör kullandım. Adaptörünüzün 12 volt ve en az 2 amper olmasına dikkat ediniz. 5 volt akımı elde etmek için ise bir regülatör kartına ihtiyacınız olacak. Piyasada çeşit çeşit voltaj düşürücü regülatör mevcut. Ben uygun fiyatı ve tam da ihtiyaç duyduğum özellikleri olduğu için Mini 362 amper DC-DC ayarlanabilir voltaj düşürücüyü tercih ettim. Projeye başlamadan önce Mini 360'ın çıkış pinlerine multimetrenizi dokundurup voltaj ayar potundan 5 volt ayarlamayı unutmayın. Tam 5 volta ayarladıktan sonra potun üzerine bir damla Japon yapıştırıcısı damlatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü pot aşırı hassas ve zamanla voltaj artarak devrelerinize zarar verebilir. Hoparlör olarak 4 ohm 10 watt gücünde bir hoparlör kullandım. Hoparlörün ses ayarını Arduino kodunda oynama yaparak arttırıp azaltabilirsiniz. O yüzden ayrıca bir potansiyometre kullanmaya gerek duymadım. Projemizin bir diğer özelliği ise ışıklı olmasıydı. Çünkü teneffüs saatinde okul koridoru aşırı gürültülü olacağı için sesli anons yetersiz kalacaktır. LED ışık için standart ufak LED'leri yeterli bulmadım. Evde kırık kafa fenerimin güçlü dikdörtgen job LED'ini kullanmaya karar verdim. Çok da güzel oldu. O kadar güçlü ki fark etmemek imkansız. LED ışığın sabit yanmasını değil, hızlı hızlı göz kırpmasını istedim. Bunun için bir transistöre ihtiyacımız var. Komponent kutusunda D882P model NPN transistör bu iş için biçilmiş kaftan oldu. Son olarak söylemek istediğim bazı öneriler var. Proje kutusu olarak evde ahşap ve kızaklı kapağa sahip bir kutu buldum. Siz de ahşap veya plastik uygun bir kutuya projenizi monte edebilirsiniz. 3 boyutlu yazıcınız varsa, daha profesyonel görünümlü bir tasarım da yapabilirsiniz tabii ki. Adaptörü, hoparlörü, tüm modülleri ve jumper kablo karmaşasını bu ufak kutuya sığdırmak mümkün olmadı. Ben de şöyle bir çözüm buldum. Bir bakır plakayı kutunun tabanına göre kestim. İletken tarafı altta, yalıtkan tarafı üste gelmeli. Bakır iletken tarafı maket bıçağı ile kazıyarak 4 bölüme ayırdım. Dar bölümlerden ikisini 12 volt artı ve eksi bağlamak için, geniş bölümlerden ikisini ise 5 volt artı ve eksi bağlantısı yapmak için kullandım. Yalıtkan tarafa ESP32 hariç diğer modülleri sıcak silikon tabancası ile yapıştırdım. Özellikle ortak bir genede yani eksi hattına ihtiyacınız var
ve bakır plaka kullanmak bu iş için çok uygun oldu. Uzun kablo karmaşası yerine bu plakaya delikler açarak modüllere güç verdim. Böylece kablo karmaşası ortadan kalktı ve her şeyi kutuya rahatça sığdırabildim. Kutu küçük ve her şey iç içe olduğu için hoparlörden yoğun ve rahatsız edici parazit sesi duyuluyordu. Devre şemasında gördüğünüz bir K dirençleri ve adaptörle voltaj düşürücüye paralel olarak bağladığım kondansatörleri lehimleyince parazit sorunu da halloldu. Yine de ses seviyesi yüksek olmamasına rağmen ses bozuk çıkıyor, hoparlör patlak gibi ses veriyordu. Hoparlörün önüne taktığım hoparlör ızgarası tek başına yeterli gelmemişti ve patlak ses bu yüzden kaynaklanıyordu. Kutunun arkasına büyükçe 10-12 delik açtığımda bu sorun da ortadan kalktı. Ses dalgaları küçük kutunun içinde gidecek yer bulamadığı için ses patlamaya uğruyordu çünkü. Bu deneyimleri, aynı sorunları siz de yaşamayın diye belirtmek istedim. Az önce de belirttiğim gibi harici adaptör yerine kasalı bir adaptör kullanarak güç girişi ve kablo olarak halk arasında teyip kablosu olarak bilinen bu açma kapama tuşu da olan jack'ı monte ettim. Projeyi hazırlarken videoya alma imkanım yoktu. Zaten hazırladığım şemadan bağlantıları kolayca yapabilirsiniz. Paraziti önlemek amacıyla paralel bağladığım kondansatörleri görüyorsunuz. LED ışığa bağlı transistörü sıcak silikon tabancı ile izole edip adaptörün üstüne yapıştırdım. ESP32 ise burada. Diğer modül kartları ile bitişik durduğu için modüller ESP32'nin yaydığı Wi-Fi sinyalinden etkileniyordu. Ben de bir kartonu önce alüminyum folyoya sarıp daha sonra sticker ile yalıtarak aralarına koydum. Wi-Fi sinyalini alüminyum folyo bloke ediyor. Gördüğünüz gibi her şey kutuya 0'a 0 sığdı. Çok da düzenli oldu. Diğer modülleri kutuya kalıcı olarak yapıştırmadım. Çünkü SD kartta yüklü anonsları değiştirmem gerektiği zaman kartı söküp bilgisayara takmam gerekecekti. Maalesef DF Player Mini'ye Wi-Fi üzerinden uzaktan dosya yükleyip silemiyoruz. Kartı sökmemiz şart. Biraz da projenin yazılımsal kısmına değinelim. Anonsları 3 farklı yoldan tetikleyebilirsiniz. Birinci yol tarayıcınızın adres çubuğuna sabitleyeceğiniz bir yerimini tıklayarak, yani tıpkı bir web sitesi açar gibi. İkinci yol benim en çok kullandığım masa üstüne bit kısa yol oluşturup onu tıklayarak tetiklemek. Bu bat dosyasını tıkladığınızda tarayıcı açılmasına gerek kalmadan kısa süreli bir siyah ekran açılıp kapanarak anons tetiklenecektir. Ve cep telefonunuzdan anons tetikleyebilmek için bir ek uygulamaya ihtiyacımız var. HTTP Request Shortcuts adlı bu uygulama ile Android telefonunuzdan tetikleme yapabileceksiniz. iOS telefonum olmadığı için onda da benzer bir uygulama var mı bilmiyorum. Uygulamalı olarak görelim. Nöbetçi öğrenciler. Osman Hoca'nın odasına geliniz. Nöbetçi öğrenciler. Osman Hoca'nın odasına geliniz. Nöbetçi öğrenciler. Zühal Hoca'nın odasına geliniz. Nöbetçi öğrenciler. Zühal Hoca'nın odasına geliniz. Sistemin avantajlarını özet geçersek. Eğer birden fazla idareci odası yan yanaysa nöbetçi öğrenci, hangi odadan çağrıldığını kolayca anlayacak ve o yöne doğru gidecek. Anonslar sesli ve ışıklı olduğu için fark etmeme ihtimali olmayacak. Sistem sadece 2.4 GHz bandında bir Wi-Fi sinyaline ihtiyaç duyup lokal ağ üzerinden çalışıyor. İnternet erişimine gerek yok. İster cep telefonundan ister bilgisayardan tetikleme yapılabiliyor. Uzaktan kumandanın pili bitti mesafesi çekmiyor gibi dertler yok. İdareciler değişse bile kolayca yeni anons eklenebiliyor. Eklediğimiz kod sayesinde elektrik gidip gelse ya da modem resetlense bile IP adresi değişikliğinden etkilenmiyoruz.
IP numaramız ekranda gördüğünüz şekilde sabit kalıyor. Ama bu sadece Windows işletim sistemli bilgisayarınızda geçerli bir durum. Önce bilgisayarınıza Bonjour Print Services for Windows uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Android ise sadece IP numarası üzerinden tetiklenebiliyor. Az kalsın unutuyordum. Anons cihazımızın bir de web arayüzü var. Adres satırına nobetçi.lokal yazdığımızda bizi bu arayüz karşılıyor. Bu arayüzden de anonsları tetikleyebilirsiniz. Ayrıca SD karta numaratik isimle attığınız ekstradan anons veya MP3 dosyaları varsa, bu kutucuğa numarasını girerek çalmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin İstiklal Marşı gibi. Değerli takipçiler, kodlama ve elektronik konusunda uzman biri değilim. Bu projenin kodlama ve tasarlama aşamasında da yapay zekadan destek aldım. Bu kanalı hem kendim öğrenmek, hem de öğrendiklerimi paylaşmak için açtım. İnteraktif bir kanal olması benim için önemli. Yorumların hepsini okuyacağıma emin olabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.